Geçtiğimiz haftalarda sosyal medyada bir başlık dolaşmaya başladı. Balık yağı Alzheimer yapıyor. Omega 3 beyni mahvediyor. Yıllarca size yalan söylediler. İşte gördünüz mü sonunda foyaları ortaya çıktı gibi başlıklar oldukça popüler oldu. Twitter'da da özellikle bazı doktorlar da bunu tweet attılar ve milyon milyon görüntülenme aldılar. Tabii Twitter'da yeni adıyla X platformunda mavi tikli olmanız ve ne kadar çok tweetiniz görüntülenme alırsa o kadar çok para kazandığınızı da bir tırnak içinde belirtmekte fayda var. Zaten hem Çin'de yapılan bir çalışmanın bu kadar popüler olması, belki adamlar da bu kadar popüler olacağını tahmin etmiyordu. Hem de bununla ilgili atılan tweetlerin de bu kadar popüler olması bize şunu gösteriyor. Sükse yapabilmek için çarpıcı şeyler söylemeniz lazım. Dolayısıyla yıllardır söylenen omega 3 faydalıdır söylemi maalesef sükse yapmıyor. Böyle sıra dışı şeyler söylediğinizde ilgi çekici olabiliyor. Eğer siz de bu başlıkları görüp dolabınızdaki balık yağı kapsüllerine şüpheyle bakmaya başladıysanız, acaba zehir mi yutuyorum diye düşünüyorsanız bana bir 10 dakikanızı ayırın. Evet, ortada bir bilimsel çalışma var ama o çalışmanın söylediği şeyle atılan tweetler, yayınlanan haberler arasında da dağlar kadar fark var. Şimdi gelin bu çalışmanın detaylarına hep birlikte bakalım. Şimdi bu çalışma Çin'de geçtiğimiz ay yayınlanan bir çalışma. Çalışmayı şöyle kurguluyorlar. Alzheimer hastalarından oluşan bir veri tabanı var. Bu veri tabanında binlerce yaşlı insanın beyin görüntülemeleri, bilişsel testleri gibi bir sürü data bulunuyor. Bu veri tabanından 1814 kişiyi seçiyorlar. Balık yağı kullanıyorum diyen 273 kişiyi alıyorlar. 546 tane de balık yağı kullanmıyorum diyen kişiyi dahil ediyorlar ve 5 yıl boyunca takip ediyorlar. Sonuçta ne çıkıyor? Balık yağı alıyorum diyen grupta hafıza testleri, dil testleri, dikkat testleri skorları daha kötü oluyor ve sonra bakıyorlar ki bu kötüleşme Alzheimer hastalığını açıkladığımız beyindeki beta amiloid plak birikimiyle de ilgili değil. Yani bu kişilerde beta amiloid plaklar diğer gruba göre daha fazla artmıyor. Başka bir mekanizmayla bir kötüleşme meydana geliyor. Yani klasik Alzheimer mekanizmalarıyla açıklanamayan bir sebeple ve burada da sinapslar dediğimiz, yani beyindeki sinir hücrelerinin kavşak noktalarıyla ilgili bir şeylerin bozulduğu hipotezini ortaya koyuyorlar. Burada da bu çalışmayı yapanlar diyor ki acaba bu balık yağıyla ilgili bir şey olabilir mi? Sadece bu hipotezi ortaya atıyorlar. Ama işte sıkı durun, bence asıl hikaye de buraya dayanıyor. Şimdi size bir senaryo anlatayım. Türkiye'de zeytinyağı tüketenler daha mı sağlıklı diye bir araştırma yapmak istiyorum. Ama tek yapacağım şu olacak. İnsanlara sadece zeytinyağı kullanıyor musun diye soracağım. Evet diyenlere bir gruba, hayır diyenleri bir gruba aldığımı düşünün. Ve bu kişilere şunların hiçbirini sormadığımı düşünün. Hangi marka? Ne kadar? Soğuk sıkım mı? Rafine mi? Ne kadar süredir kullanıyorsun? Kızartmada mı kullanıyorsun? Salatada mı kullanıyorsun? Açık mı saklıyorsun? Kapalı mı saklıyorsun? Cam şişede mi? Plastik şişede mi kullanıyorsun gibi soruları sormadığımı düşünün. Siz bu çalışmaya güvenir misiniz? İşte tam da bu çalışmada aynı bu mantıkla yapılıyor. Sadece geçmiş datalara dayanarak ve insanlara balık yağı kullanıyor musun diye sorarak yapılan bir çalışma. Yani biz bu kişiler gerçekten düzenli kullanıyor mu, kullanmıyor mu? Ki biz bile günlük pratikte sözde bu kadar takviye anlatan biri olarak ben bile düzenli takviyelerimi tam anlamıyla zaman zaman ihmal ediyorken belli bir yaşın üstünde zaten Alzheimer adayı olan kişilerin, bu unutkanlık şikayetiyle zaten daha önce hastaneye başvurmuş kişilerin beyanlarına göre yapılan bir çalışma. Ayrıca bunlar günde kaç miligram alıyorlar? Sıvı mı alıyorlar? Kapsül mü alıyorlar? Gummy formda mı alıyorlar? EPA mı alıyorlar? DHA mı alıyorlar? Bunlar hangi orana sahip? 1 gram balık yağı olmasına rağmen 150 miligram omega 3 içeren de var. 750 miligram omega 3 içeren balık yağları da var. Hepsi 1 gram balık yağı. Trigliserit formda mı? Etilester formda mı? Biliyorsunuz biz etilester formunu sevmiyoruz. Sentetik bir form. Ürün okside mi? Değil mi? Hangi şartlarda depolandı? Hangi üreticiler üretti? Antioksidanla stabilize edildi mi? Adam bunu buzdolabında mı sakladı? Çekmecede mi sakladı? Arabasında güneşin altında mı sakladı? Kaç aydır bunu kullanıyor? Veya gerçekten düzenli kullanıyor mu gibi soruların hiçbirini içermeyen bir çalışmadan bahsediyoruz.
bahsediyoruz. Yani bu 273 kişinin belki bir kısmı gerçekten düzenli ve gerçekten kaliteli balık yağları kullanıyor. Ama bir kısmı da gerçekten çöp balık yağları kullanıyor ve bunların hepsinin aynı kefeye atıldığını düşünün. Şimdi burada özellikle şöyle bir durum var. Balık yağları gerçekten oksitlenmeye karşı çok hassastır. Adı üzerinde bunlar doymamış yağ asitleri olduğu için bu çoklu çiftli bağlar, yani kimyasal özelliğiyle alakalı, onu kararsız kılar ve bir nevi bayatlamak için yaratılmış desek yanılmış olmayız. Bu okside balık yağlarının zararlarıyla ilgili daha önce de çok çalışma yayınlandı. Ülkelerde de yapılan incelemeler var. Mesela Yeni Zelanda'da 2015 yılında piyasadaki balık yağlarını inceliyorlar. %80'in okside olduğunu gösteriyorlar. Peki oksitlenmiş balık yağı ne yapıyor? Bunu da hayvan çalışmalarından biz görüyoruz. Mesela hamile sıçanlara oksitlenmiş balık yağı verdiklerinde özellikle mitokondrileri bozduğunu, yani hücrenin enerji üretim santrallerini bozduğunu ve bu gebe farelerde ölü doğum oranını artırdığı gösterilmiş. Şimdi bu çalışma da zaten bunu diyordu. Yani biz klasik senaryo ile açıklayamadığımız bir şey var. Özellikle sinapslar, yani nöronların bağlantı noktaları etkilenmiş olabilir. Belki de oksitlenmiş balık yağları bunu yapıyor olabilir diye ben burada kendi kanaatimi ve yorumumu da katmak istiyorum. Yani balık yağları zararlıdır demek ayrı, balık yağları Alzheimer yapıyor demek ayrı, oksitlenmiş kalitesiz balık yağları Alzheimer'a veya demansa sebep olabilir demek ayrı kavramlar. Ancak siz böyle derseniz ilgi çekici olmuyor maalesef. Şimdi tabii bu çalışmanın başka kısıtlılıkları da var. Biz normalde randomize kontrollü klinik çalışmalar bizim için daha değerlidir. Yani baştan insanlar gruplara ayrılır. Kimse ne kullandığını bilmez. Plasebo kullanan bir grup vardır. Bir grup tedavi grubudur. Ve insanlar diğer kriterlerden arındırılarak da değerlendirilir veya benzer profil özelliklerine sahip insanlar değerlendirilir. Şimdi biz bu balık yağı alıyorum diye sadece beyan eden grubun diğer beslenme şeklini, yaşam tarzını bilmiyoruz. Ve bu insanlar zaten bu Alzheimer veri tabanında olan insanlar ve zaten bunlar hastalık semptomlarımız ilerlemesin diye de balık yağı kullanmaya başlamış olabilirler ve bunlar balık yağı kullanmasalardı da zaten hastalığı ilerleyecek de olabilirdi bu insanların. İşte biz bunların hepsini randomize kontrollü klinik çalışmalarda daha iyi ayırt edebiliyoruz. Bu gibi geçmişe dönük anket usulü yapılan çalışmalar bilimsel olarak da kanıt düzeyi çok düşük olan çalışmalar ve geçmişte yüzlerce DHA'nın beyin sağlığı için etkilerini, EPA'nın bütün vücut sağlığı için etkilerini gösteren klinik çalışmanın yanında bu gibi kanıt düzeyi düşük çalışmalar önemsiz hale geliyor. Peki ne yapabiliriz? Bu çalışmadan kesemize, heybemize koyacağımız ne olabilir? Ben geçmişte zaten balık yağı hakkında her şey videosunda detaylı bir şekilde anlatmıştım hatırlıyorsanız. Balık yağı seçim kriterleri. Gerçekten burada kalitesine güvendiğiniz, rüştünü ispat etmiş firmalardan uzaklaşmamak lazım. Şu an biz marketlerde, kozmetik storelarda, birçok yerde üzerinde 1 gram balık yağı yazan takviyeler görmekteyiz ama arkasına dönüp baktığınızda birçoğunun 100-150 mg omega 3 içerdiğini görüyoruz. Yani kalan 850 mg omega 3 değil, başka yağlar içeriyor ve bu yağın kalitesi nedir? Nereden alınmıştır? Bunların hepsi soru işareti. Burada bilindik firmaların özellikle IFOS sertifikasına sahip bir güvenlik kriteri olan sertifikaya sahip balık yağlarından saflık oranı yüksek, omega 3 düzeyi yüksek balık yağlarını kullanmak lazım ve trigliserit formda küçük balıkların gövdesinden elde edilmiş ve antioksidanca zenginleştirilmiş, stabil hale getirilmiş balık yağlarından şaşmamak lazım. Tabi esas meselelerden bir tanesi de omega 6 maruziyetini de indirgemek. Zaten günümüzde temel problem ne demiştik? Omega 3 alamıyor olmaktan öte maruz kalınan omega 6 idi temel problem. Burada beslenmeyi düzenleyerek, omega 6 maruziyetimizi indirgeyerek ve doğal yollardan omega 3 kaynaklarını da beslenmemize dahil etmekte yapabileceğimiz şeylerden bir tanesi. Evet, bilim güzel şey. Bu bilimsel çalışmalarla zaten bilim ilerler. Yarın bir gün bu soruya cevap olması adına başka bir de bir çalışma daha yapar ve kanıt düzeyi yüksek, biraz önce bahsettiğim kriterlerde bir çalışmayla bu hipotezin doğru olmadığını kanıtlar ve bilim böyle ilerler. Ancak günümüzde özellikle sosyal medyanın etkisiyle popüler
popüler kültüre meze olabiliyor böyle klinik çalışmalar. Normalde duymayacağımız Çin'deki bir çalışma çarpıcı bir başlık atılarak birden popüler hale gelebiliyor ve yıllardır anlattığınız doğru bilgiyi hızlı bir şekilde yerle yeksan edebiliyor. Bu nedenle dezenformasyondan korunup mantık çerçevesinde doğru bilgiye ulaşmak önemli. Takviyelerle ilgili daha detaylı bilgiyi tarafımca kaleme alınan akılcı bilimsel takviye rehberi ve Beyinden Bağırsağa kitaplarından da okuyabilir ve beni Instagram DR Mustafa Kalkan sayfasından da takip edebilirsiniz. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.